Bu video sadece bir aşk hikayesi değil. Henüz 16 yaşında bir çocuğun nişanlı sıfatıyla büyüklere ait yüklerin altına sokulduğu bir dramın belgesidir. Çocuk yaşta yapılan evlilik planları, ağır sorumluluklar ve bastırılmış duygular. Sonunda sadece gözyaşı ve geri dönüşü olmayan acılar bırakır. Yeşim bir çocuktu. Sevdi, inandı, sustu, kurban oldu. Bu anlatılanlar bir kez daha düşünmemiz için bir fırsat. Çünkü bazen en büyük trajediler, çok sevdiler değil, çok erken büyüdüler cümlesiyle başlar. Crime Stalker. Sarsıcı olaylar. İki genç insan 4 ay önce büyük bir rastlantı sonucu tanıştı. Bu büyük bir aşkın başlangıcıydı. İnanılmaz bir tutkuyla birbirlerine bağlanan bu iki yürek sadece ve sadece kavuşmayı diliyordu. Ancak her şey beklediklerinden çok farklı gelişecekti. Yürek parçalayan bir cenaze. Henüz 16 yaşındaki lise 2. sınıf öğrencisi Yeşim, kara toprağa verildiğinde onu tanıyan herkes derin bir yasa boğulmuştu. Cenaze töreninde insanları gözyaşlarına boğan ve içlerini isyanla dolduran şey sadece Yeşim'in zamansız gidişi değildi. O güzel kız daha bir hafta önce nişanlanmıştı. Mezarının üzerine bırakılan bembeyaz duvak acıyı kat kat arttırıyordu. Sanki yarım kalan bir hayat sessizce haykırıyordu. Elbette herkes ölüm de doğum gibi Allah'tandır diyerek sabır göstermeye çalışıyordu. Ama bu kez isyanı bastırmak hiç kolay değildi. Çünkü Yeşim'in ölümü kaderin bir cilvesi değil, işlenmiş bir cinayetti. Henüz çocuk yaşta, hayalleriyle, aşkıyla ve geleceğiyle birlikte toprağa gömülen Yeşim, çılgınca sevdiği gencin nişanlısıydı. Ve o genç yaşında bir katilin kurbanı olmuştu. Bir hafta önce nişanlandığı Elazığsporlu futbolcu Tarık'la birlikte Antakya'ya gitmişti. Genç kız için bu yolculuk Yeşim'in son yolculuğuydu. İki genç, Tarık'ın adağını yerine getirmek için gitmişti Antakya'ya. Tarık, çok sevdiği, dünyalar güzeli Yeşim, benim olsun diye adak dilemişti. Duaları kabul olmuş, Yeşim'in ailesi evlenmelerine izin vermiş ve birbirine sevdalı gençler nişanlanmıştı. Mutluluğun ışığıyla aydınlanmış genç yüzler, işte bu yüzden gelmişti Antakya'ya. Adaklarını yerine getirmelerine yardımcı olması için Tarık'ın bir yakınının evine gidiyorlardı. Birlikte attıkları her adımın tadını iyice çıkarabilmek için ağır ağır ve el ele yürüyordu bu iki genç. Tarık'ın oturduğu binaya girerlerken çok mutlu görünüyorlardı. Artık nişanlıydılar ve çok yakında evleneceklerdi. Kapıyı çaldılar, açan olmadı. Zile tekrar bastılar. Evde kimse yoktu bir süre, dışarıda beklemek için merdivenden inerken birbirlerine gülümsüyorlardı. Gözleri binanın kapısında bir süre sokak içinde dolaştıktan sonra genç sevgililer ev sahiplerini beklemeye başladılar. El ele tutuşmuş beklerken sürekli konuşuyorlar ve gülüşüyorlardı. Birlikteydiler. Her şey mükemmel görünüyordu. Ta ki o 4 kişi yanlarına yaklaşana kadar niyetlerinin iyi olmadığı bakışlarından bile anlaşılıyordu. Gözleriyle taciz ediyorlardı genç sevgilileri. Tarık, damarlarında dolaşan deli kanın ve yakıcı kıskançlığın etkisiyle kendilerini rahatsız eden kişilerin üzerine yürümek istedi. Yeşim, narin kollarından beklenmeyecek bir güçle yapıştı sevdiğinin kollarına. "Yapma Tarık," diyordu, gözlerinde yalvaran bir ifadeyle. Nişanlısının gözlerine bakıyor ve onu sakinleştirmeye çalışıyordu. Tarık'ın kıskançlık ateşiyle ve öfkeyle yanan gözleri, Yeşim'in sevgiyle yalvaran gözleriyle buluştuğunda biraz yumuşadı. Tarık, uğruna adaklar adadığı genç kızın kendisi için korktuğunu gördü. Koluna yapışan ellere baktı genç adam. Ardından Yeşim'in gözlerine. Sıkılmış yumrukları gevşedi. Elini, Yeşim'in kendisini tutan ellerinin üzerine şefkatle ve sevgiyle koyarak "Tamam," dercesine genç kızın gözlerine baktı. Gülüyordu adamlar. Yeşim'in genç ve temiz yüreğinin yalnız filmlerde görüp tanıdığı türden adamlardı bunlar. Ve ağza alınmayacak sözler, hakaretlerle genç çifti taciz etmeye devam ediyorlardı. Tarık, sevdiği kıza döndü tekrar.
"Bırak beni," diyordu. "Bırak beni, şu ahlaksızlara derslerini vereyim." Yeşim, tüm gücüyle nişanlısının koluna yapışmış, engel olmaya çalışırken 4 kişi bir karabasan gibi çöktüler Tarık'ın üzerine. İtip kakıyor, vuruyorlardı. Çılgına dönmüş Tarık, bir taraftan kendini korumaya çalışıyor, diğer taraftan sevdiği kıza siper oluyordu. Bir bıçağın soğuk temasıyla bir kez daha çığlık attı Yeşim. Güçlükle sevdiği kıza dönen Tarık, nişanlısının boynuna dayanmış bıçağın pırıltısını gördü. Bıçağı elinde tutan adam dişlerini sıkarak bakıyordu Tarık'a. "Rahat dur," derken yüzündeki ifade bir yılandan farksızdı. "Rahat dur, yoksa öldürürüm." Bu sözler kolunu kanadını kırmıştı Tarık'ın. Durması, teslim olması gerekiyordu. Çaresizliğin kahreden ağırlığıyla durduğunda gözlerinden boşalan yaşlar sicim gibi akıyordu. Ölesiye sevdiği kızın boğazına dayanan bıçak elini kolunu bağlamıştı. Artık hiçbir şey yapamazdı. İtilerek binadan içeri sokulurken gözleri Yeşim'deydi. Sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu genç adam. "Dokunmayın ona." "Bırakın, bana ne istiyorsanız yapın ama yalvarırım, ona dokunmayın." Bir süre önce el ele girdikleri apartmanın kazan dairesine indirildiler. Demir kapı kapanınca bir kez daha korkuyla irkildi aşıklar. Bir çaresizliği yaşamaktansa ölmeyi diliyordu Tarık. Bu bir kabustu ve hemen uyanmalıydı bu korkunç kabustan. Boğazına dayanan keskin çeliğin acısıyla açtı gözlerini genç adam. Yere yatırmaya çalışıyorlardı Tarık'ı. Çaresi yoktu genç adamın. Karşı koyamadı. Kabus devam ediyordu. Karanlık bir yüreğin hükmettiği karanlık bir elin sevdiği kızın ağzını kapattığını izledi. Dehşetten kocaman olmuş gözleriyle "Bırakın onu," diye mırıldanıyordu. 2 zebani vardı Yeşim'in başında ve ellerindeki 2 bıçağın ağır ağır havaya kalktığını gördüler. Bir bıçağın, Tarık haykırmak üzereyken başındaki adamın eli sıkıca kapattı ağzını ve bıçak bir kez daha boğaza yüklendi. Yeşim, ölesiye sevdiği genç kızın korkuyla açılan gözlerini ve parlayarak onun göğsüne inen bıçağı, çığlık dahi atamadan izledi genç adam. Ne gözlerini kırpabilmişti ne de haykırabilmişti. Sevdiği kızın göğsüne saplanan bıçağın acısıyla kıvrandığını dehşetle izledi. Yeşim'in narin bedeni korkunç bir acıyla kasılmış, genç kızın çığlığı boğazında düğümlenmişti. Yaşlar sel gibi boşandı Tarık'ın gözlerinden. Kendisini tutan adamın ellerinden kurtulmak için çırpınıyor ama başaramıyordu. Ve 2 kişi genç kıza defalarca indirdiler bıçağı, genç kızın sevdalı yüreğine. Son bıçağın ardından boş bir çuval gibi savurdular onu yere. Genç adam son bir kez daha kapattı gözlerini. Bu kabus bitmeliydi artık. Henüz gözlerini açmamıştı ki boğazında bir acı hissetti. Soğuk çeliğin kestiği yer yanıyordu. Yere itildiğini hissetti Tarık. Ve boğazı kesilirken ne de kafası yere çarptığında gözlerini hala açmamıştı. Açılan demir kapının sesini, ardından uzaklaşan ayak seslerini duydu. Sesler kaybolduktan sonra açtı gözlerini. Sevdiği, delicesine aşık olduğu kız kanlar içinde yerde yatıyordu. Sürünerek sevdiğine ulaşmaya çalıştı. Yeşime ulaştı genç adam. Sevdiği kızın pırıl pırıl parlayan melek yüzünü görebiliyordu. Elini ona uzattı. Sonra Yeşim ile birlikte uyandıklarını, el ele yürüdüklerini gördü Tarık. Kapıcı kaloriferi yakmak için kazan dairesine girdiğinde dehşet içindeydi. 2 genç kanlar içinde yerde yatıyordu. El ele tutuşmuşlardı. Gençlere doğru yürürken yüreğini bir korku kapladı adamın. Genç kızın kalbini dinledi, atmıyordu. Buz gibiydi kızın bedeni. Umutsuzlukla erkeğe döndü adam. Onun kalbini dinledi, heyecanlandı. Yanılıyor olabilir miydi? Tekrar dinledi, yanılmamıştı. Yaşıyordu. Adının Tarık olduğunu sonradan öğrendiği genç erkek yaşıyordu. "Yardım edin," diye bağırarak fırladı kazan dairesinden.
Apartman kapıcısı korkunç manzarayla karşılaştıktan sonra yardım istemişti. Yeşim ve Tarık bina sakinlerinin yardımıyla hemen hastaneye kaldırılmıştı. Tarık hala direniyordu ama Yeşim içinse doktorların yapabileceği hiçbir şey yoktu. Yeşim henüz 16 yaşındaydı. Gençliğinin baharındaydı. Başarılı bir öğrenci, sevilen bir insan ve ailesinin gözbebeğiydi. Güzelliği dillere destandı. Zamansız ve korkunç ölümü onu tanıyan ve duyan herkesi yasa boğmuştu. Tarık hastanedeydi. Aldığı yaralar öldürücü değildi ve süratle iyileşiyordu. Genç adam yaşanan korkunç olayı çevresindekilere anlatıyor, katillerin bir an önce bulunmasını istediğini söylüyordu. Yeşim'in ardından mevlidler okunup dualar edilirken ailesi yeni nişanladıkları kızlarının ardından gözyaşı döküyordu. Pazartesi nişanlandım. Dün ölüm haberi aldım. Bundan daha acı bir şey olabilir mi? Acılı aile kafalarını karıştıran bir yığın sorunun cevabını bulmaya çalışıyordu. Hiçbir düşmanları yoktu. Neden yaşanmıştı bu korkunç olay? Kimler öldürmüştü kızlarını? Ne istemişlerdi Yeşim'den? Olayın hiç kimse tarafından görülmemiş ve duyulmamış olması aileyi daha da şüphelendiriyordu. Benim aklımın almadığı bir taraf var. Yani bu ulu ortada olan bir olay ve kapının önünde boğuşmalar olmuş, kan izleri olmuş. Saat 10.30 gibi bir zamandan daha akşam saat 8'e kadar bunları fark etmemek bir insanın yani aklına herhangi bir şey getirmez mi? Yeşim'in babası yaşadığı çok acı olayın etkisiyle öfke doluydu. Genç kızını kaybeden baba onu vahşice öldürenleri mutlaka bulacağını söylüyordu. Kızım bu kadar yerde kalmayacak. Kim yaptıysa yedi dünyanın o bir ucuna da gitsek bulacağım. Ve intikam yemini ediyordu acılı baba. Bu intikamı da alacağım. Hiçbir kuvvet böyle bundan mal ödemez. Hiçbir zaman. Hastanede tedavisi devam eden Tarık'ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte korkunç cinayetle ilgili soruşturmanın da seyri değişiyordu. Yanıtlanması gereken pek çok soru vardı. Soruşturmayı derinleştiren cinayet masası ekipleri çok çarpıcı bir takım gerçeklere ulaştı. Tarık yalan söylemişti. Antakya gezileri sırasında akrabalarını evde bulamayıp bir süre dışarıda bekledikleri doğruydu. Ama sonrası genç çift Tarık'ın adağını yerine getirmek için Antakya'ya gitmişti. Ancak bir terslik vardı. Yüzleri gülmüyor, oldukça keyifsiz görünüyorlardı. Büyük ve içinden çıkılması zor bir problemleri var gibiydi. Güzel bir aşk yaşarken, amaçlarına ulaşmışken ve evlenmelerine sayılı günler kalmışken, üzerlerinde böylesine bir hal olmamalıydı. Tarık'ın akrabalarından birinin yaşadığı apartmana geldiler ve isteksiz adımlarla merdivenlerden yukarı çıktılar. Kapının zilini çaldılar. Birkaç defa tekrarladılar. Kapı açılmamıştı. Ev sahipleri Tarık ve Yeşim'in geleceğinden haberdar değildi ve evde yoklardı. Genç çift kederli bir şekilde konuşmaya devam ederek merdivenlerden aşağı indi ve dışarı çıktılar. Bir süre çevrede dolaştıktan sonra binanın önüne gelerek orada beklemeye başladılar. Yüzlerindeki kederli ifade hiç değişmiyor, çok tatsız bir şeyler hakkında konuşuyorlardı. Tutkulu bir sevdanın ardından, çok kısa bir süre önce nişanlanmış olmalarına rağmen birkaç gündür büyük bir acı yaşıyorlardı. Kapının önünde bir süre daha konuştuktan sonra yüzlerinde derin bir acı ifadesiyle binadan içeri girdiler. Kazan dairesine yürümeye başladılar. Merdivenlerden inerken Tarık arkasına bakarak kendilerini gören olup olmadığını kontrol etti. Kapıyı açıp içeriye girdiler. Demir kapı arkalarından ağır ağır kapandı. Sırtlarını duvara vermiş, yan yana yerde oturuyorlardı. Yeşim başı Tarık'ın omzunda sevdiği gencin sözlerini dinliyordu. Dalgın gözlerinde yaş vardı. Yüzündeki acı ve hüzün dolu ifade giderek artıyordu. Deli rüzgarların önünde ve pembe bulutların üzerinde gezmeleri gereken bir zamanda onları bir kazan dairesinin kasvetli karanlığında acı dolu bir konuşma yapmaya iten sorun, söylentilerdi. Yeşim'in başka erkeklerle dolaştığı söylentisi. Yaşadıkları büyük aşkın üzerine bir kabus gibi çökmüştü bu dedikodular. Günlerdir bunu konuşuyor, bir çıkış yolu arıyorlardı. Yeşim'in sürekli olarak reddetmesine rağmen Tarık,
Sevdiği kızın kendisinden önce başka erkeklerle birlikte olduğunu duymuştu. Üstelik söylentilere göre genç kız bu ilişkileri hala sürdürmekteydi ve ettiği yeminler Tarık için yeterli olmuyordu. Gururu kırılmıştı ve çılgınca kıskanıyordu. Genç kızın söylediği hiçbir şey onu ikna edemiyor, tutkunun yaktığı ateşi söndüremiyordu. Kıskançlığı da aşkı kadar büyüktü. Çılgınca fikirler dolanıyordu genç adamın kafasında. "Ölmeliyiz," diyordu delicesine aşık olduğu genç kıza. "Aşkımızın temiz kalması ve sonsuzluğa ulaşması için ölmeliyiz." Dedikoduların asılsız olduğuna inandıramamıştı Yeşim Tarık'a. Mantığını yitirmişti. Tarık Yeşim'e olan aşkını anlatıyor. Ancak ölmeleri gerektiğini tekrarlıyordu. Çıldırmıştı genç adam. Yeşim çaresizlik içinde dinliyordu. Kendisine yöneltilen suçlamalar onu yormuş, büyük bir aşkla bağlandığı adamın kuşkuları onu da yıkmıştı. Tarık'ın ölüm fikrine artık direnemiyordu. Eğer sevdiği adam ona güvenmiyorsa yaşamanın ne anlamı vardı? Yeşim de mantığını yitirmişti. Tarık'ın çılgın fikirleri genç kızın yılgın ve yorgun beynine işlemişti. Çok umutsuzdu ve böylesine büyük bir acıyı yaşamaktansa ölebilirdi. Yerde, dizlerinin üzerinde yüz yüze otururlarken gözlerini birbirlerinden ayırmıyorlardı. Aynı anda tutkuyla sarıldılar. Genç kızın gözyaşları sel gibi boşalmıştı. Tarık'ın sevdiğini sımsıkı saran kolları önce gevşedi, sonra yana düştü. Genç kız daha kuvvetli sarıldı Tarık'a. Sevdiğinin duygularındaki anlık değişimi fark etmiş ve hıçkırarak ağlamaya başlamıştı. Sımsıkı sarılıyordu. Ölesiye sevdiği ve aşkını ispatlamak için intihar etmeyi kabul ettiği genç adama. Tarık, kollarından tuttuğu genç kızı zorlukla ayırdı kendinden. Kararlı bir ifade vermeye çalışıyordu. Yüzünü yere eğmiş, saklamaya çalışıyordu gözlerini. Genç kız, sevdiği adamın gözlerini ararken Tarık'ın başı hala öne eğikti. Onu kendinden uzaklaştırdıktan sonra bıçağını çıkardı genç adam. Yeşim hıçkırıklarla ağlarken bıçağı kararlı bir tavırla Yeşim'e uzattı. Genç kız, "Seni seviyorum, yapamam, seni öldüremem," diyordu. Tarık'ın zorla eline tutuşturduğu bıçağı yere attı genç kız. Hıçkırıyordu genç kız. Tarık bıçağı tekrar aldı. Yeşim'in eline tutuşturdu yeniden. "Yapacağız," diye bağırdı. "Yapmalıyız. Başka yolu yok. Aşkımız için yapmalısın. Beni gerçekten seviyorsan yapmalısın." Yeşim bir elinde Tarık'ın tutuşturduğu bıçak, gözyaşlarını silmeye çalıştı. Sevdiği genç, "Beni seviyorsan aşkımız için," diyordu. Gözyaşlarını tekrar sildiği için elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Sevdiğinin gözlerine baktı. Tarık'ın kapalı gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Yapamadı. Tekrar hıçkırıklara boğulurken bıçağı kucağına indirdi. "Yapamam, seni seviyorum, yalvarırım, bunu isteme benden," diyordu. Tarık gözlerini açmadan tekrarladı. "Aşkımız için." Yeşim bıçağı tekrar kaldırdı. Bıçak tutan eli kararsızlık ve isteksizlikle sevdiği adamın göğsüne inerken hala ağlıyordu ve bıçak Tarık'ın göğsüne hafifçe saplandı. Sanki tüm şiddetiyle Yeşim'in kendi kalbine girmiş gibi bir acıyla sallandı. Yeşim sevdiğine kıyamamış ve bıçağı hızlı sallayamamıştı. Buna rağmen Tarık'ın göğsündeki kan genç kızı çılgına çevirmişti. Tarık göğsündeki acıya rağmen gülümsemeye çalışarak "Canım," dedi. "Aşkımız için bir kez daha." Ve Yeşim elindeki bıçağı tekrar salladıktan sonra yere attı. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığıldı Tarık. Yeşim ellerini yüzüne kapamış, sarsılarak ağlıyordu. Tarık zorlukla "Yeşim, seni seviyorum," derken doğrulmaya çalıştı. Genç kızın yere attığı bıçağı alırken Yeşim'in elleriyle kapattığı yüzünü açmamasını diliyordu. Ancak Yeşim ellerini yüzünden çekti. Sustu ve gözyaşlarını tekrar sildi. Artık ağlamıyordu. Yüzünde cesur bir ifadeyle Tarık'a bakıyordu. "Hadi," dedi. "Aşkımız için." Genç adam elindeki bıçağı hızla Yeşim'in göğsüne indirirken her ikisi aynı cümleyi tekrarlıyordu. "Seni seviyorum." İki aşık apartman kapıcısı tarafından bulunduklarında kanlar içinde el ele öylece yatıyorlardı.
Genç adam gurur ya da aşk diye tanımladığı ama gerçekte cahillikten başka bir şeyle açıklanamayacak sebeplerle çılgınca bir fikir üretmiş ve bunu uygulamıştı. Emniyette yorgun ve üzgün görünüyordu Tarık. Nişanlısını erkeklerle dolaştığı yönündeki dedikodular yüzünden suçlamış ve birlikte intihar etmeye zorlamıştı. Yeşim, Tarık'ı gerçekten seviyordu ve sevdiğinin bu çılgınca fikrine fazla karşı koyamamıştı. Birlikte intihar etmeye karar verdiklerini söylüyordu. Ancak Yeşim'in babası hiçbir konuda Tarık'la aynı fikirde değildi. Bir başkalarıyla arkadaşlık kurduğunu söylüyor. Bu bir yalan. Bu yalana ben inanmıyorum. Eğer bildiği başka bir yalan varsa o yalanı söylesin, biz de ona inanalım. Üzgün baba, Tarık'ın bir şeyler gizlediğini düşünüyordu. Karanlıkta kalmış bazı şeyler var veya Tarık, tahmin ediyorum ki bu benim ön sezim, bize söylemek istediği veya söylemeye çekindiği veya koruduğu kişiler vardır. Genç adamın kızını öldürdüğüne inanmıyordu. Aklı başında bir insan böyle bir sebeple böyle çılgınca bir fikir üretemezdi. 40 yıllık evli olan insanlar da ayrılıyor. 2 günlük nişanlıktan ayrılma olabilir. Bir bahaneyle kızımdan uzaklaşabilir. Ben Tarık'ın henüz kızımı öldürdüğüne inanmıyorum. Tarık'ın hatıra defterine yazdığı ilginç bir not vardı ve bu not Yeşim'in babasını iyice kuşkulandırmıştı. Tarık, kızımla Antakya'ya gitmeden bir gece evvel hatıra defterinde Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet. Ben Allah'ın askeriyim diye bir not yazmış. Gözü yaşlı baba Tarık'ın hala bir şeyler gizlediğini düşünüyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Benim kızım ilk defa sevdi ve sevgisi onu mezara götürdü. Büyük bir aşk, kıskançlık ve gurur yüzünden inanılmaz bir şekilde son bulmuştu. Birbirini tutkuyla seven iki gençten biri hayatının baharında yaşamını yitirmiş, diğeri ise hapse girmişti. Ve eğer genç adamın anlattıkları doğruysa, sadece kıskançlık mıydı bu trajedinin nedeni? Bir zamanlar büyük hayalleri olan iki genç, aşkın en saf, en tutkulu halini yaşıyorlardı. Ama aşk bazen yetmez. Kimi zaman dedikodular, kimi zaman gurur, kimi zaman da kıskançlık bir kalbi susturur, bir diğerini sonsuz bir sessizliğe mahkum eder. Yeşim, hayatının baharında, henüz 16. yılında, sevdiği adamın kollarında karanlık bir odada hayata veda etti. Tarık, aşkına sahip çıkmak isterken hem sevdiğini hem de kendini yok etti. Şimdi bir hücrede, belki de her gece o anları yeniden yaşıyor. Bu bir aşk hikayesi değildi sadece. Bu, güvenin kırıldığı, iletişimin koptuğu ve gençliğin karanlığa sürüklendiği bir dramdı. Ve geriye, cevapları hala tam verilememiş bir trajedi kaldı.